hepimize nazik ve şefkatli olmamız gerektiği öğretilir. Peki bu iyi niyetli tavsiyenin karanlık bir yanı olabilir mi? Fazla nazik olmanın hayatınızda ne gibi tehlikelere yol açabileceğini hiç düşündünüz mü? İşte tam da bu konuyu ele alacağımız bu videoda fazlasıyla cömert olmanın 7 olumsuz sonucunu ve insanların sizden faydalanmasını engellemek için alabileceğiniz 4 zorlu önlemi keşfedeceğiz. Hayatınızı daha dengeli ve sağlıklı bir şekilde sürdürmek için neleri gözden geçirmeniz gerektiğini öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Çok nazik olmanın tehlikeleri ve kendinizi korumak için alabileceğiniz önlemler. Nazik ve şefkatli olmamız gerektiği söylenir, fakat kimse bize çok nazik ve şefkatli olmanın tehlikelerinden bahsetmez. Her zaman verdiğimizi alamadığımız bir dünyada yaşıyoruz. Cömert insanların verdiklerinde hem maddi hem de duygusal olarak nasıl tükenebileceğini görüyoruz. Fazla nazik olmanın kendi hayatlarımızı bile tehlikeye atabileceğini bilmek önemlidir. Bugün, nazik olduğunuzda başınıza gelebilecek 7 kötü şeyi ve insanların sizden faydalanmasını engellemenin 4 zor yolunu paylaşacağım. 7 kötü durum. 1. İnsanlara karşı çok umutlu olursunuz. İnsanlara karşı fazla umutlu olmanız, sık sık başkalarını memnun etmeye çalışmanıza ve bu çabanın sizi hayal kırıklığına uğratmasına yol açabilir. Bu durum, sürekli olarak başkalarının beklentilerini karşılamaya çalışmak ve kendi mutluluğunuzu onların tepkilerine bağımlı kılmak anlamına gelir. Ancak, insanların her zaman sizin beklentilerinizi karşılayamayabileceği gerçeğini kabul etmek önemlidir. Herkesin kendi bakış açısı, öncelikleri ve sınırlamaları vardır. Bu gerçeği kabul etmek, hayal kırıklığını azaltmanın ve daha sakin bir zihne sahip olmanın anahtarıdır. Başkalarını değiştirmeye çalışmak yerine, onları oldukları gibi kabul etmek ve kendi mutluluğunuzu onların onayına bağımlı kılmamak, iç huzurunuza katkıda bulunur. Bu sayede başkalarından bağımsız bir şekilde mutlu olmayı öğrenebilir ve beklentilerinizin karşılanmadığı durumlarda daha az hayal kırıklığı yaşarsınız. Kısacası, kendinizi başkalarını memnun etmeye adamak yerine, kendi içsel huzurunuzu ve mutluluğunuzu ön planda tutarak daha dengeli bir yaşam sürebilirsiniz. 2. Tamamen özverili olmak. Tamamen özverili olmak, sahip olduğunuz her şeyi başkaları için harcamak anlamına gelir. Bu durumda, doğal olarak, siz de ihtiyacınız olduğunda aynı özveriyi başkalarından beklemeye başlarsınız. Ancak, sürekli olarak başkaları için her şeyi yapmaya alışan insanlar, sizin de onların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğinizi düşünürler. Bu, onların kendi sorumluluklarını yerine getirmelerini engelleyebilir ve sizin üzerinizde gereksiz bir yük oluşturabilir. İnsanlara sürekli yardım ettiğinizde, zamanla onların sizden sürekli olarak bir şeyler beklemeye başlaması kaçınılmazdır. Bu beklentiler, yalnızca küçük yardımlarla sınırlı kalmaz. İnsanlar, kendi sorumluluklarını da sizin üzerinize yıkmaya başlarlar. Bu durum, hem fiziksel hem de duygusal olarak ağır bir yük haline gelebilir. İnsanlar, sizin onların ihtiyaçlarını karşılamanızı ve sorunlarını çözmenizi alışkanlık haline getirirler. Böylece, kendi başlarına üstlenmeleri gereken sorumlulukları sizin omuzlarınıza bırakırlar. Bu durum, sizin kendi hayatınıza ve sorumluluklarınıza odaklanmanızı zorlaştırır. Kendi işlerinizi ve hedeflerinizi ihmal etmenize yol açabilir. Sürekli başkalarına yardım etmek, zamanla kendi ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı göz ardı etmenize neden olabilir. Bu da sizi tükenmişlik ve memnuniyetsizlik hissiyle karşı karşıya bırakır. Bu nedenle başkalarına yardım ederken dikkatli olmak ve sınırlar koymak önemlidir. Kendi sorumluluklarınızı önceliklendirerek, başkalarının da kendi sorumluluklarını üstlenmelerini teşvik etmelisiniz. Sağlıklı bir denge kurarak, hem kendi hayatınızı yönetebilir, hem de gerektiğinde başkalarına destek olabilirsiniz. Bu şekilde, üzerinize binen yükü azaltarak daha sağlıklı ve tatmin edici bir yaşam sürdürebilirsiniz. 3. İnsanların beklentilerini karşılamak. İnsanların beklentilerini karşılamak, çoğu zaman sadece onların isteklerine odaklanmak anlamına gelir. İnsanlar genellikle sizin onlara istediklerini vermenizi beklerler ve bu beklentilerin sürekli olarak karşılanması zor olabilir. Ancak, Stoacılara göre, gerçek değer ve erdem, sadece başkalarının isteklerini yerine getirmekle değil,
iyi ve mantıklı bir şekilde hareket etmekle elde edilir. Stoacılık felsefesi, kişinin kendi aklını ve mantığını kullanarak erdemli bir yaşam sürmesini öğütler. Bu felsefeye göre, başkalarının beklentilerini sürekli olarak karşılamaya çalışmak, kişinin kendi değerlerinden ödün vermesi anlamına gelebilir. Oysa gerçek değer, doğru ve mantıklı kararlar alarak, erdemli davranışlarda bulunarak elde edilir. Stoacılar, bireyin kendi içsel huzurunu ve erdemini korumasının, başkalarının isteklerini yerine getirmekten daha önemli olduğunu savunurlar. Bu felsefe, kişinin kendi sınırlarını bilmesi ve başkalarının beklentilerine körü körüne boyun eğmek yerine, kendi değerleri doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini vurgular. Kendi aklımızla ve mantığımızla hareket ettiğimizde, gerçek anlamda erdemli ve değerli bir yaşam sürmüş oluruz. Başkalarının isteklerini karşılamak yerine, kendi değerlerimize sadık kalmak, hem kendi içsel huzurumuzu korur, hem de daha anlamlı bir yaşam sürmemizi sağlar. 4. Sorumlulukların üzerine binen yük. İnsanlara sürekli yardım ettiğinizde, zamanla onların sizden sürekli olarak bir şeyler beklemeye başlaması kaçınılmazdır. Bu beklentiler, yalnızca küçük yardımlarla sınırlı kalmaz. İnsanlar kendi sorumluluklarını da sizin üzerinize yıkmaya başlarlar. Bu durum, hem fiziksel hem de duygusal olarak ağır bir yük haline gelebilir. İnsanlar, sizin onların ihtiyaçlarını karşılamanızı ve sorunlarını çözmenizi alışkanlık haline getirirler. Böylece, kendi başlarına üstlenmeleri gereken sorumlulukları sizin omuzlarınıza bırakırlar. Bu durum, sizin kendi hayatınıza ve sorumluluklarınıza odaklanmanızı zorlaştırır. Kendi işlerinizi ve hedeflerinizi ihmal etmenize yol açabilir. Sürekli başkalarına yardım etmek, zamanla kendi ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı göz ardı etmenize neden olabilir. Bu da sizi tükenmişlik ve memnuniyetsizlik hissiyle karşı karşıya bırakır. Bu nedenle, başkalarına yardım ederken dikkatli olmak ve sınırlar koymak önemlidir. Kendi sorumluluklarınızı önceliklendirerek, başkalarının da kendi sorumluluklarını üstlenmelerini teşvik etmelisiniz. Sağlıklı bir denge kurarak, hem kendi hayatınızı yönetebilir, hem de gerektiğinde başkalarına destek olabilirsiniz. Bu şekilde, üzerinize binen yükü azaltarak, daha sağlıklı ve tatmin edici bir yaşam sürdürebilirsiniz. 5. Hedeflerinizin göz ardı edilmesi. Metanetli bir şekilde yaşamak, yani güçlü ve dayanıklı olmak, kendi sorumluluklarımızı ilk sıraya koymayı gerektirir. Bu, kişisel hedeflerimize ulaşmak ve kendi hayatımızı en iyi şekilde yönetmek için gereklidir. Stoacılığa göre, içsel huzur ve mutluluğun kaynağı, mantıklı ve erdemli bir yaşam sürmektir. Bu da, başkalarının beklentileri ve ihtiyaçları yerine, kendi değerlerimize ve hedeflerimize öncelik vermekle mümkün olur. Başkalarının ihtiyaçlarını sürekli olarak kendi ihtiyaçlarınızın önüne koyarsanız, bu durum zamanla içsel huzursuzluk ve memnuniyetsizlik yaratabilir. Sürekli başkalarının isteklerine cevap vermek, kendi hedeflerinizi ve isteklerinizi göz ardı etmenize neden olabilir. Bu da, zamanla kendinizi tükenmiş ve hayal kırıklığına uğramış hissetmenize yol açar. Kendi sorumluluklarınızı ve ihtiyaçlarınızı önceliklendirerek, hem kendinize hem de başkalarına daha faydalı olabilirsiniz. Bu, sadece sizin için değil, aynı zamanda çevrenizdekiler için de daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaklaşım olur. Kendi ihtiyaçlarınızı ihmal etmeden, dengeli bir şekilde başkalarına yardım etmek, hem sizin hem de onların uzun vadede daha mutlu ve tatmin olmasına yardımcı olur. Bu nedenle, kendi hedeflerinize ve sorumluluklarınıza odaklanmak, sağlıklı bir denge kurarak, başkalarına yardım etmek ve kendi içsel huzurunuzu korumak, güçlü ve metanetli bir yaşamın anahtarıdır. 6. Kendi ihtiyaçlarınızın ihmal edilmesi. Kendi ihtiyaçlarınızı ihmal ettiğinizde, bu durum ruh haliniz üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. İçsel huzurunuzu ve dengenizi koruyabilmek için kendi ihtiyaçlarınıza dikkat etmek, sağlıklı bir yaşamın en önemli parçalarından biridir. Başkalarına sürekli olarak yardım etmek ve onların ihtiyaçlarını kendi önceliklerinizin önüne koymak, zamanla tükenmişlik hissine yol açabilir. Bu, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir.
Sağlıklı bir yaşam için önce kendi ihtiyaçlarınızı belirleyip bunlara öncelik vermeniz gerekmektedir. Kendi ihtiyaçlarınızı karşılamak sadece sizin mutluluğunuz ve huzurunuz için değil, aynı zamanda başkalarına daha iyi yardımcı olabilmeniz için de önemlidir. Kendinizi ihmal ettiğinizde stres seviyeniz artar ve bu da kötü ruh hali ve olumsuz duygulara yol açar. Olumsuz duygular genel ruh halinizi bozarak yaşam kalitenizi düşürebilir. Bu nedenle sağlıklı sınırlar belirlemek ve kendi ihtiyaçlarınıza zaman ayırmak daha dengeli ve mutlu bir yaşam sürmenizi sağlar. Egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, yeterince dinlenmek ve zihinsel sağlığınıza özen göstermek gibi alışkanlıklar kendinizi ihmal etmemenin yollarıdır. Kendinize iyi bakarak hem kendinize hem de başkalarına karşı daha olumlu ve yapıcı olabilirsiniz. 7. Kendinizle yüzleşme zorunluluğu. Başkalarının ihtiyaçlarını sürekli olarak kendi kişisel bakımınızın önüne koymak, zamanla kendinizle yüzleşmenizi zorunlu kılar. Bu durum, duygusal olarak tükenmişlik ve yıpranmaya neden olabilir. Kendi ihtiyaçlarınızı sürekli olarak ihmal etmek, fiziksel ve zihinsel sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Özellikle uzun süreli olarak başkalarının gereksinimlerini ön planda tutmak, kendi duygusal sınırlarınızı aşmanıza ve içsel huzursuzluk yaşamanıza yol açabilir. Kendi kişisel bakımınıza gereken özeni göstermediğinizde, zamanla stres seviyeniz artar ve enerjiniz azalır. Bu durum, hem ilişkilerde hem de kişisel yaşamınızda sorunlara yol açabilir. Kendinizle yüzleşmek, bu döngüyü kırmak ve içsel dengeyi sağlamak için önemlidir. Kendi ihtiyaçlarınıza zaman ayırmak, hem fiziksel hem de duygusal sağlığınızı korumanızı sağlar ve daha sağlıklı ilişkiler geliştirmenize yardımcı olabilir. İnsanların sizden faydalanmasını engellemenin 4 zorlu yolu. 1. Sınırlar koymak. Başkalarına yardım etmek önemli bir insani değerdir, ancak bu süreçte sınırların belirlenmesi de kritik önem taşır. Sınırlar, kişinin kendi fiziksel, duygusal ve zihinsel alanlarını korumasını sağlar. Başkalarının ihtiyaçlarını karşılarken sınırlarınızı belirlemek, sizin de kendi ihtiyaçlarınıza zaman ayırmanızı sağlar ve böylece genel sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Sınırlar koymak, aynı zamanda başkalarının sizin üzerinizdeki etkisini kontrol altında tutmanızı sağlar. Bu sayede, başkalarının sizin iyiliğinizden faydalanmasını engeller ve sağlıklı bir ilişki dinamiği kurmanıza olanak tanır. Sınırlar, kişinin kendi değerlerine ve sınırlarına saygı gösterilmesini sağlar ve manipülasyona karşı bir koruma sağlar. Sınırların belirlenmesi, kişinin özgüvenini artırır ve kişisel gelişimine katkıda bulunur. Bu süreç, ilişkilerdeki dengenin korunmasına yardımcı olur ve kişinin kendi hayatını daha bilinçli bir şekilde yönlendirmesine olanak tanır. 2. Kendi değerinizi bilmek. Kendi değerinizi bilmek, kişisel gelişimin önemli bir parçasıdır çünkü bu, başkalarının size nasıl davrandığını belirlemenize ve kabul etmenize yardımcı olur. Kendi değerinizi tanıdığınızda, başkalarının sizi hatalı veya eksik gördükleri durumlarda bile kendinizi sağlam temellere dayanarak koruyabilirsiniz. Bu durum, size duygusal dayanıklılık kazandırır ve başkalarının sizin üzerinizdeki etkisini azaltır. Kendi değerinizi bilmek, başkalarından gelen eleştirilere daha sağlıklı bir şekilde yanıt vermenizi sağlar. Çünkü kendiniz hakkında sağlam bir temelde bilgi sahibi olursunuz. Ayrıca, başkalarından empati beklememek, kişisel mutluluğunuzu ve iç huzurunuzu sağlamak için önemlidir. Empatiyi beklemek yerine, kendi duygusal ihtiyaçlarınızı tanımak ve karşılamak, sağlıklı sınırlar koymak ve ilişkilerde dengeyi korumak için gereklidir. Kendi değerinizi bilmek, aynı zamanda öz saygınızı artırır ve kendinize olan güveninizi pekiştirir. Bu, daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmenize yardımcı olur. Çünkü başkalarının sizin üzerinizdeki etkisini azaltır ve kendi yolumuzda emin adımlarla ilerlemenizi sağlar. 3. Kendi sorumluluklarınızı önceliklendirmek. Kendi sorumluluklarınızı önceliklendirme, kişisel gelişim ve içsel denge açısından önemlidir. Bu yaklaşım, başkalarına olan bağımlılığınızı azaltmanıza ve daha sağlıklı ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. Sorumluluklarınızı önceliklendirerek,
kendi hayatınızı yönlendirme ve kontrol etme yeteneğinizi güçlendirirsiniz. Bu durum, kişisel bağımsızlığınızı artırır ve başkalarının sizin üzerinizdeki etkisini azaltır. Kendi sorumluluklarınızı önceliklendirmek, aynı zamanda stresi azaltır ve duygusal dengenizi korumanıza yardımcı olur. Bu, daha dengeli bir yaşam sürmenizi sağlar çünkü enerjinizi kendi hedeflerinize odaklayabilirsiniz. Ayrıca, başkalarının beklentileriyle değil, kendi değerleriniz ve amaçlarınız doğrultusunda hareket etmek, kişisel tatmin ve mutluluğunuzu artırır. Sorumluluklarınızı önceliklendirme, sağlıklı sınırlar koymayı ve zamanınızı etkili bir şekilde yönetmeyi de içerir. Bu sayede hem iş hem de sosyal yaşamınızda daha verimli olabilir ve daha fazla özgürlük hissedebilirsiniz. 4. Kendi mutluluğunuzu sağlamak. Kendi mutluluğunuzu sağlamak, başkalarına yardım etme isteğiyle denge içinde olmanın önemini vurgular. Önce kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmak, duygusal ve mental sağlığınızı korumanızı sağlar. Başkalarına yardım etmekten önce, kendi mutluluğunuzu inşa etmek, uzun vadede daha tatmin edici ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirmenize yardımcı olur. Nazik ve şefkatli olmak elbette önemlidir. Ancak bu durum kendi sınırlarınızı aşmadan ve kendi ihtiyaçlarınızı ihmal etmeden yapılmalıdır. Başkalarının ihtiyaçlarına sürekli öncelik vermek, zamanla tükenmişlik hissine yol açabilir. Kendi mutluluğunuzu sağlamak, sağlıklı sınırlar çizmenize ve daha dengeli bir yaşam tarzı sürmenize yardımcı olur. Sonuç olarak, kendi mutluluğunuzu önceliklendirmek, hem size hem de çevrenizdeki insanlara daha fazla fayda sağlar, çünkü sizi daha enerjik ve pozitif biri yapar. Bugünkü videomuzda fazla nazik olmanın tehlikelerini ve bu durumlardan korunmanın yollarını inceledik. Unutmayın, başkalarına yardım ederken kendinize de özen göstermek ve sınırlar koymak hayati önem taşır. Kendi değerinizin farkında olun ve dengeli bir yaşam sürmek için adımlar atın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımı kaçırmamak için bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Düşünceleriniz ve deneyimleriniz hakkında yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve dengede kalın. Hoşça